Arkadaşlar merhaba. Bugün şöyle bir duvar aksesuarı, duvar aynası ya da nasıl isimlendirirseniz böyle bir şey yapacağız. Şimdi yaparken de zaten detaylıca anlattım ama böyle de bir gösterip tanıtmak istedim. Şimdi bu aynalarımız Plexi ayna diye geçiyor. Ben internetten aldım. Plexi ayna diye arattırdığınızda bir sürü çeşidi var. Benimkisi 25 santim çapı olanlardan. Arkası şöyle bir kısım var. Bakın bu kendinden yapışkanlı. Şöyle hafif kaldırayım. Böyle kaldırdığımızda yapışkanlı. İstediğiniz her yere yapıştırabilirsiniz. Kenarları da normal kağıt ip diye isimlendirdiğimiz bir malzeme. Bu kağıt iplerle böyle dekoratif aksesuarlar yapmak gerçekten çok kolay ve çok pratik. Dışarıda bunlar gerçekten çok pahalıya satılıyor. Ama çok gayet, yani şunu 25-30 liraya mal ettim diyebilirim. Öyle söyleyeyim. Ben sade sevdiğim için çok süslemedim. İsterseniz buralara böyle işte boncuklar, sonra bu kağıt ipten böyle elinizle örüp yine yapıştırıp bir şeyler yapabilirsiniz. Yani aslında yapım alanı gayet çok geniş. Tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış diyorum. Ve her zamanki gibi lafı uzatmadan videomun yapılışına geçiyorum. Evet arkadaşlar, şöyle Plexi bir aynam var. Şöyle arkası da yapışkanlı. Önden de koruma bandı mevcut. Benimkisi 20 santim boyutunda. Şöyle çok ışık yapmayalım. Bir de arkadaşlar MDF çemberler satılıyor. Onlardan da alabilirsiniz ama ben şöyle bir karton kestim. Ve kağıt ipim var. Şimdi şöyle ben göstermek için kestim birazcık. Yaklaşık 10-15 santim. Uzunluğu birebir aynı yapmak zorunda değilsiniz. Bunları boyutunu sonradan da ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi nasıl yapıldığını size göstereceğim. Şöyle tutuyorum. Şu kartonu aldım. Şöyle altından geçiriyorum. İki ucunu eşitledikten sonra ve şöyle içinden geçiriyorum. Burayı şöyle sıkılaştırıyorum. Bakın, ister bu yüzeyi kullanın, ister bu yüzeyi. Şimdi bu taraf bantlı kaldı. Ben bu yüzeyi kullanayım ki hatalarım daha az belli olsun diye düşündüm. Yani böyle yapmayacağım. Şu şekilde üstünden alıp şöyle geçirdiğim zaman da bakın, bu bağlama yeri bu tarafta kalmış olacak. Bunu istediğiniz gibi, dediğim gibi illa bu tarafı değil diğer tarafı da kullanabilirsiniz. Bu şekilde böyle kağıt iplerimi bunun üzerine şöyle bağlıyorum. Evet, bu arada bu yüzünde kullanacaksanız böyle kıvrılıyor diye düşünmeyin. Bunu halının altına ya da böyle hafif suyla ıslattığınızda bu düzelir. Ama ben bu yüzünü kullanacağım için zaten buna ihtiyacım kalmayacak. Kullanacağım yüzün tersini şöyle çeviriyorum. Ve şuralarına şöyle sıcak silikon sürüyorum hemen. Evet, silikonumu sürdükten sonra da aynamı şöyle ters bir şekilde şöyle güzelce yerleştiriyorum. Ve aynamın son hali bu şekilde arkadaşlar.
Bu arada bu uzunlukları istediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz. Ben böyle karışık kuruşuk görünmesini sevdiğim için üzerinden tekrar mesela az da olsa kısalı uzunlu. O yüzden ben oynamak istemedim. Bu görüntüyü sevdiğim için. Bu arada yapıştırırken buralara eğer silikon damladıysa vesaire inanmayacaksınız ama makyaj temizleme ürünleriyle çok güzel çizilmeden temizleyebiliyorsunuz. Sıcak silikon cam sille de denedim ama cam sille iz kalabiliyor. O izleri de makyaj temizleme malzemelerinizle çok güzel temizleyebiliyorsunuz. Onun haricinde gerisi tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Üzerlerine boncuklar, işte zincirler, farklı farklı şeyler yaparak da daha fazla genişletebilirsiniz. Arka kısmına gelince burası zaten bakın yapışkanlı. Direkt istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz ama yok ben duvarıma zarar vermek istemiyorum diyorsanız yine ister bu malzemeden ister başka bir ipten buraya yine silikonla şöyle bir askı aparatı yapıştırıp üzerine de garanti olsun diye bantlayıp rahatça kullanabilirsiniz. Çok hafif olduğu için de o ip yeterli olacaktır diyorum ve videomu sonlandırırken beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Fikir ve önerilerinizi her zaman söylediğim gibi Demet Kurtdere Instagram hesabından ya da yorum olarak buradan direkt bana yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.